Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz pançonun yapımını anlatacağım. Oldukça şık ve çok pratik bir panço bu. Kullanımı da çok pratik. Örülüşü de çok kolay, kısa sürede bitiyor. Evet, bu şekilde bu modeli dilerseniz böyle önden açık da yapabilirsiniz. Böyle ortadan dikiliyor. Ama dikmeden de önden açık olarak da kullanabilirsiniz. Etek ucuna püskül yerine böyle tığ işi kendi ipinden ya da farklı bir iple böyle kenar süsü yapabilirsiniz. Evet, rengarenk de örülebilir. Evdeki ipleri değerlendirmek için tek renk de örülebilir. Ben bunu 38-40 beden yaptım. Daha büyütmek için ilmek sayısı artırılabilir. Videoda da bahsediyorum. Evet. Bu şekilde ister gömlek üzerine ister ne bileyim kot ceketler üzerine mantolar üzerine kullanılabilir, dışarıda evde de kullanılabilir. Evet, böyle pratik bir şal panço arası hoş bir giysi oldu. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, yapılışına geçmeden önce hemen belirteyim. Bu panço için 100 gramlık 4 tane yumak gitti. Gövdesi için. Püskülleri için de ilave yarım yumak kullandım. Yani püskül yapmazsanız farklı bir iple kenar süsü yaparsanız 4 tane 100 gramlık ip yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, kullanacağım iplikler bunlar. 5 yumak aldım. Yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şöyle Alize Cotton Gold Plus Multicolor. Bunu şöyle 6 numara şişle öreceğim. Örneğimiz tamamen haroşa olacak. Modeli de şöyle çizdim. Şöyle enlemesine öreceğiz. Şöyle öreceğiz. 70 ilmek haroşayla başlayacağız. Sonra birinci sırayı ördükten sonra geri döneceğiz. Burada 10 ilmeği bırakıp örmeden geri döneceğiz. Sonra diğer sırayı örerken gideceğiz. Bu sefer 10 ilmek daha bırakacağız. Örmeden geri geleceğiz. Böylelikle şu kısım daha ince olacak. Bu kısım daha geniş olacak. Evet. Yani şu kısım omuza oturacak kısım olacak. Şurası etek ucu olacak. Uç kısmına püskül koyacağız. Evet. Şimdi başlayalım. Evet, başlayalım. 70 ilmek şişimize atarak başlıyoruz. Şöyle biraz daha geniş bırakayım. Evet. Evet, 70 ilmek elimizi sıkmadan sayarak başlıyoruz. Evet, tamamlayalım ilmeklerimizi. Evet, 70 ilmek başladım. Şurada belirttiğim gibi 70 ilmek başladım. Şimdi birinci sırayı dümdüz 70 ilmeği örüyoruz. Şöyle şu fazla ipimizi keseceğiz. Evet, ben hep ilmeği içten örüyorum. İsterseniz dıştan da örebilirsiniz. Haroşayı ne şekilde rahat örüyorsanız. Evet. Birinci sıramızı dümdüz 70 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Evet, 70 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine haroşa devam edeceğim. Baştaki 10 ilmeğe kadar öreceğim. Baştaki yani şu sondaki 10 ilmeği
örmeden geri döneceğim. Evet, 10 ilmeğe kadar devam edelim. Evet, 10 ilmek kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 ilmeği örmeden geri dönüyorum. Yine sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geliyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Bu kez 50 ilmek öreceğim. Yani baştan 10 ilmeği bırakmıştım burada. Bir 10 ilmek daha bırakacağım. Yani toplam 20 ilmeği bırakmış olacağım. 20 ilmeği örmeden geri döneceğim. Evet, 20 ilmek kalana kadar haroşamızı örmeye devam edelim. Evet. Şimdi şurada 10 ilmeği bırakmıştık daha önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeği daha önce bırakmıştık. Şimdi de buradaki 10 ilmeği bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani toplam 20 ilmeği bırakıp geri dönüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Etek ucu burası. Evet, dönüyoruz. Şimdi şuradaki 10 ilmeği 2 sefer bıraktık örmeden. Şuradaki devamındaki 10 ilmeği de bir sefer örmeden bıraktık. Şimdi artık bütün ilmekleri öreceğim. 70 ilmeği birden öreceğim. Evet. Sıra sonuna kadar bütün 70 ilmeği bu şekilde haroşa örelim. Bu şekilde bir döngümüzü tamamlamış olduk. Bunu istediğimiz genişliğe, omuz genişliğine, beden genişliğine ulaşana kadar bu döngüyü bu şekilde devam ettireceğiz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir ilmeği bırakmadan bütün hepsini örüyorum. İlmekler bitene kadar. Burası omuz kısmı, yaka ve omuz. Evet. Şimdi dönelim. Tekrar etek ucuna kadar 70 ilmeği dümdüz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi dümdüz örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Etek ucu burası. Evet. Şimdi dönüyoruz. Döngümüze yeni baştan başlıyoruz. Yani ilk başlarken yaptığımız gibi 10 ilmek kalana kadar örüyorum. Şu başlangıçta 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Aynen ilk başlangıçta yaptığımız döngüye geri döndük. Sürekli tekrarlayacağız bu döngüyü. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. 10 ilmeğim kaldı gene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, bu 10 ilmeği örmeden geri dönüyorum.
Evet, bir sonraki sırada 20 ilmeği bırakıp geri döneceğim. Böyle böyle devam edeceğiz. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Burası yaka ve omuz. Şu kısım etek ucu. Yaka ve omuz daha dar olacak. Etek ucu daha geniş olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, örgü kısmını tamamladım pançonun bu şekilde. Şimdi dilerseniz bunu böyle önden açık olarak da giyebilirsiniz. Ama ben kapalı yapacağım. Burası dikişli olup yana gelecek dikişi. Buradan dikeceğim. Sonuçta dirsek hizasında olduğu için el kullanımını engellemeyecek bir durumda. Evet, bu şekilde. Şimdi sayılarını vereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu açık hali, bu pançonun açık hali bu şekilde. Şimdi şu uzunluk 50 santim, yani şu boyu 50 santim oldu. Bu tam dirsek hizasına geliyor. Uygun bir boy bence. Siz daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Ona göre ilmek sayısını daha düşük ya da daha fazla başlarsınız. Evet. Etek ucunun genişliği 185 santim. Etek ucu sırası toplam 223 diş haroşa oldu. Yani 446 sıra. Bir haroşa dişi, yani şuradaki şu diş 2 sırada oluştuğu için 223 diş haroşa 446 sıraya tekabül ediyor. Yani bunun 2 katı. Yani şöyle, etek ucunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye dişleri sayıyoruz. Bunlar 223 tane. 223 tane. Yakadaki haroşa dişi sayısı şöyle 1, 2, 3, 4, 5 diye dişleri saydığımızda bu da 74 diş oluştu. Evet, şimdi bunun sayılarını siz kendi bedeninize göre ayarlayın arkadaşlar. Bu 38-40 beden. Şimdi bu ne üzerinizde bol bol duracak ne de sıkacak. Böyle ona göre uygun bir şekilde, yani tam bedeni saracak ama ne sıkı duracak ne bol duracak. O şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi şu ortadan dikeceğim ben bunu. Etek ucuna da püskül yapacağım. Şimdi bu 4 yumaktan çıktı. Püskül için ekstra bir yumak almak istemiyorsanız etek ucuna farklı bir renkle de püskül yapabilirsiniz. Ya da farklı bir renkle böyle bir su taşı modeli gibi bir modelde uygulayabilirsiniz. Ben kendi ipinden püskül yapacağım. Onun için bir yumak daha kullanacağım. Yani benim yaptığım püsküllü model için 5 yumak gidiyor. Evet. Siz 4 yumakla da bunu halledebilirsiniz. Evet, şimdi dikişine başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle iğneledim. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yün iğnesiyle şu şekilde karşılıklı ilmekleri alarak dikiyoruz. Şunun içinden geçireyim, düğüm kaçmasın. Evet. Geçirdim içinden. Evet, şöyle evet, karşılıklı şöyle bakın, şu şekilde ilmekleri alarak dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikip püskül aşamasına geçeceğiz.
Evet, püskülleri de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uzunluk tespit ediyorum. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ve püskülleri de istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sarıyoruz. Evet, bir miktar saralım. Evet, şu alt kısımdan kesiyoruz. Ben 8 iplik kalınlığında yaptım. Siz daha kalın da yapabilirsiniz. Ama çok da kalın iyi olmuyor. Ağırlık yapıyor hem de. Şöyle 8 tane ipi aynı uzunlukta tutuyorum. 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şöyle ortadan katlıyorum. Kalın bir şeyle, tığla. Böyle şu dişleri sayarak, eşit aralıkta sayarak şöyle ortadan tığ geçiriyorum. Şöyle alıp şuradan geçirip sonra bunu böyle içinden geçiriyorum ve sıkıca çekiyorum. Evet, bu şekilde oldu. Sonra böyle düzelterek uç kısmını şöyle düzgünce kesiyorum aynı hizada. Evet. Evet, bu şekilde püsküllerimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet, pançomuz şu anda giyilmeye hazır durumda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.